Ya ben şeye gittiğimde Suudi Arabistan'a gittiğimde Amal Maher isimli bir şarkıcı dinlemiştim. Aman ya Rabbi. Çok fena bir şarkıcıydı ya. Bilmiyorum dinlediniz mi Amal Maher? Çok acayip bir şarkıcıdır. Ben çok beğenmiştim o zaman. Buradan mı dinlesek? Gümbür gümbür kafamıza. Şuradan bakalım. Ben zaman. Girsin. Bayağı da geç girer ya bunlar. Uzun uzun introlar. Buyurun. Yani biraz önceki zariflik gene var değil mi? Kıyafetler falan aynı ama hatta biraz da fazla şaşa var sanatçının üzerinde. Yani fazla küpeler sarkıyor böyle. Yıkılıyor. Değil mi? Aynı estetik duruş var. Fakat zaman zaman dikkat edin bakın diyaframın kullanışına. Bu zorlanmanın sebebi ne biliyor musunuz? Bakın. Sözlere bakması. Sözlere bakmakla bakmamak arasında o kadar fark var ki. O nedenle şarkıcıların sözleri ezberlemesi çok işlerine yarıyor. Şimdi bakın nasıl tedirgin sesin oturduğu yere bakın. Bu bakmadığı yer. Bakın. Şimdi baktığı yere bakın. Tam oturmuyor gibi. Yarı falsetle karışık. Ama sesler en azından temiz. Yıllar önce galiba Arap şarkıcılardan özellikle Mısırlı Asala Nasri dinlemiştik. Asala Nasri'nin seneler içindeki ses değişimi olumlu yerine olumsuza doğru gitmiş gibi gözüküyor. Ben bayağı takip ediyorum. Fakat Amal Maher senelerdir yerinde duruyor. Amal Maher'in çünkü ses tekniği ve ses kullanışı son derece daha ekonomik, daha dengeli. Asala Nasri bayağı gümbür gümbür söyleme alışkanlığı olan bir şarkıcıydı. Fakat bu gümbür gümbürün içinde sesine çok yüklenen ve zorlayan da bir tavrı vardı. Zaman içindeki gidişatını da görüyorum şu anda. Ben de takip ediyorum zaman zaman Arap müziğini ama... Ama çarpmaların lezzeti maşallah. Hocam Amal Maher zaten konservatuvarlıymış. Öyle Amal Maher evet eğitimi çok fena olan bir şarkıcı. Bakın şimdi tizlere çıktığı yere bakın. Bayağı falsete yakın. Ama Amal Maher'de daha fazlası var. Ben bayağı izledim. Bayağı dinledim çünkü. Kafa bölgesinde. Hep tizlere çıkarken bir geriye alma var değil mi? Bakın ses tutuyor önde. Son diyaframını kullanırken gibi geriye atılıyor. En son vuruşa bakın. Bakın nefesi nerede aldığına bakın. Nefes. Aldı. Çok zevkliymiş ya. Yani yarı böyle tam sesle falset arasında bir yerde. Falsetto.
Tamamen falsetto değil mi? Yalnız orkestranın devliği de. Zevkli. Müzik zevkli. Ne kadar uzun. Bayağı içe çekerek. Hafif kısık gibi de geliyor değil mi? Bayağı dinletiyor kendini ya. Gidiyorum. Neden bu kadar uzun şarkılar yapılıyor değil mi? Yani gerçekten farklı. Yani biz hep böyle kısa 4 dakikalık, 3,5 dakikalık şarkılar arıyoruz ya biz. Bayağı 13 dakika falan şarkı yani. Girişi sadece 4 dakikaydı. Şimdi benim bildiğim kadarıyla Amal Meher Ümmü Gülsüm'ün şimdi mesela şunu açalım bakalım yani Kultum. Arap dünyası ona Kultum diyorlar. Biz Ümmü Gülsüm diyoruz. Yani Amal Meher'le Kultum'u kıyasladığınız zaman hani böyle Amal Meher için Kultum'un okuma stiline sahip falan diyorlar. Biraz Kultum dinleyelim mi? Giriş yapalım. Kultum girizgah. Gene uzun gün. Of geliyor. Allah Allah. Seyyah veya Hüzzam gibi değil mi? Sanki mezo gibi değil mi? Çok lezzetli. Bakın son harfine bakın. Ayaklarının üzerine dikildiğini göreceksiniz. O son harfi çıkarabilmek için diyaframın son damlasını kullanma. Çok şık bir hareket. Zamanında okulda Selahattin İşli hocamız derdi ki şarkıcı her şeyi yapar. Şarkı söylerken her şeyine karışamazsınız. Tek ayağının üstünde durur, tek ayağının üstünde ileri kalkar, yukarı kalkar. O sesi çıkarabilmek için birçok şeyi yapar. Birçok şeyi yapar. Geçen benim yorumlarken işte ne bileyim yüz mimiklerini çok abarttığını düşündüm. Çok fazla ve yanlış kullandığını düşündüm. Hiç aynada çalışmadığını düşündüm. Bir şarkıcıyı analiz etmiştim. O da yorum olarak kendisi şöyle bir şey düşünmüş. Hani ben o sesi çıkarabilmek için her şeyi yapıyorum. Tamam, benim söylediğim şeyle aynı ana geliyor şu anda. Yani Kultum da her şeyi yapıyor ama yüzünün estetiğini bozuyor mu yani bunu yaparken? Vücudunu kullanmak ve o sahne duruşunu değiştirmek. Size soruyorum, benim fikrim var ama sizin fikriniz ne? Si gibi. Ortam dehşet. El Marfa. Bayağı
bayağı koyu koyu, gümbür gümbür, neredeyse alto gibi bir renk. Ya, değil mi? Tabii eski dönem okuyuşlarına bakın çocuklar, yani bir böyle hiç kulaklık yok, bir şey yok. Ya öyle bir güçlü okumaya mecbursunuz ki o sesleri çıkarmak, çok da koyu bir renk çıkarıyor. Yakında mikrofon da yok. Dikkat edin yani. Genel bir alım var. Ve özellikle ağız açıklarına bakın bu melodilerin hepsini yaparken. Mikrofonlar yukarıda. Oo, fena. Dedim ya, genel bir şey gibi alıyor. Çılgınmış. Ne kadar iyi bir kayıt. Yani harbiden okuması gerekiyor abi şarkıcının. Harbiden okuması gerekiyor. Gümbür gümbür, öyle saklanacak bir şey yok yani. Sesini kurtaracak hiçbir şey yok. Yani nereden bakarsanız şarkıcılık bunlar arkadaşlar. Şarkıcılık budur yani. Gerçekten şarkıcılık budur. Yani az önce izlediğiniz birçok, işte gösterdim size, hani böyle orkestra, vokaller, tenor vokaller, gizle 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 gizle. Yani o sesi sürekli saklamak için hep orkestrayı büyüt. Ama işte yani burada ne yapacaksınız? Havalara bakın. Biliyorsunuz değil mi? Bütün temel teknikler, yani o genel öğrenmeniz gereken temel şan teknikleri, ister bu şekilde bir şarkı stilinde okuyun, ister Beyoncé gibi okuyun, ister işte ne gibi okursanız okuyun, tür fark etmeden belli oranlarda aynıdır. Aynıdır, değişmez. Tabii ki stile uygun hale getirilir ama yani bu bambaşka bir stil, neredeyse arabesk. Mükemmel kullanıyor sesini gerçekten. Hem duyguyu veriyor. 59 dakika. Ağır ağır. Gidelim biraz. Şöyle biraz ileride. Neredeyse alto gibi yalnız ya. Ben hiç dikkat etmemişim. Ne kadar koyu bir rengi var. Wikipedia kontraltı olduğunu söylüyor. Kontralto mu? Evet. Mezzo gibi dedim ama bayağı alto bir renk yani gerçekten. Gümbür gümbür ya. Aa. Ne ilginç ya. Bazen işte böyle ilginçlikler çıkıyor meydana. Hani kadın ses dediğiniz zaman hep böyle mezzolar, sopranolar kulağınızda tınlarken, alın işte yani bütün Arap dünyasını ve dünyayı kasıp kavuran, sadece Arap dünyası değil onun dışında da birçok yerde, her yerde büyük üne sahip Ümmü Gülsüm, Kulthum bir kontralto renk ama muhteşem okuma. Bir de böyle orkestranın içindeki o bas tınılarıyla öyle bir öpüşüyor ki muhteşem. Ses kalın olduğu zaman acaba daha fazla mı dayanıklı olur? Gelin bu sorunun cevabını arayalım yıllar içinde. Gerçekten öyle. Koyu renkler, özellikle erkeklerde bariton renkler, bas renkler daha uzun performanslar için çok ideal renkler. Kalın sesler, özellikle kadın seslerinde de benzer şeylerin ben geçerli olduğunu düşünüyorum. Bir kontralto rengin veya bir mezzo rengin çok daha uzun konser performansları için. Yani şu an herhalde bu konser hiç durmuyor. Bayağı gümbür gümbür 60 dakikalık bir akan bir nehir gibi bütün konser. Ve sonuna bakalım, gelin buyurun. 53. dakika.
ve yakınında bir mikrofon da yok yani. Gümbür gümbür okumak zorunda bir de bunun kaydolması ve gitmesi için. İşmiş ya işte. Şarkıcılık şarkıcılıkmış. Gerçekten öyle. Yani bu seviyede söylemek daha zor. Yani bir şarkı iki şarkı söylemek de bir 60 dakika bunu çıkarmak büyük kondisyon istiyor. Ses rengi istiyor, ses kalitesi istiyor gerçekten. Dediğim gibi Ümmü Gülsüm, Kultum, Girizgah belki.